Zamanın başlangıcında gökyüzünde iki kardeş vardı. Biri altın ışığıyla dünyayı aydınlatan güneş, diğeri ise gümüş parıltısıyla geceye huzur getiren ay. Ama bu hikaye sadece iki gök cismi hikayesi değil. Bu, aşkın gücünün bile tanrıları yok edebileceğini gösteren trajik bir aşk hikayesi. Bir kardeşin sevdiği için kendini feda edişinin hikayesi. Bugün sizlere anlatacağım bu destan, gökyüzünde yaşanan en büyük fedakarlığın hikayesi. Dünyamızın neden bugün olduğu gibi olduğunun açıklaması. Ve belki de aşkın en saf halinin ne olduğunun cevabı. Kayraha'nın yaratılışından sonra evren henüz karanlıktı. Dünya çıplak, soğuk ve yaşamsızdı. Buzlar krallığı gibi, sessiz ve ıssız. Kayrahan, çocukları Ülgen ve Erlik'i yaratmışken, onlara yardım edecek güçler de yaratmaya karar verdi. Kayrahan, yaratılışında dengeli olmaya özen gösterirdi. Her güç için bir karşı güç, her ışık için bir gölge, her sıcaklık için bir serinlik yaratırdı. Bu kez de evrenin en önemli iki gücünü yaratmaya karar verdi. İlk olarak Kün'ü yarattı. Altın saçlı, ateş gözlü, güzelliğiyle tüm evreni büyüleyecek kadar muhteşem bir tanrıça. Kün, güneşin gücünü taşıyacak, dünyaya ışık ve sıcaklık getirecekti. Onun kahkahası, kuşların şarkısını, onun nefesi, rüzgarın esintisini, onun gözleri, çiçeklerin rengarenk açılışını yaratıyordu. Ardından ayı yarattı. Gümüş saçlı, mavi gözlü, sakin ve bilge. Ay, gecenin koruyucusu, düşlerin rehberi olacaktı. Kün'ün ateşli enerjisini dengeleyecek, huzur ve sükunet getirecekti. Onun bakışları, göllerin sakinliğini, onun sesi, gece kuşlarının hüzünlü namelerini, onun varlığı, uykuya dalan dünyada huzuru yaratıyordu. Kayrahan, bu iki yaratığına özel güçler verdi. Kün, yaşam enerjisinin kaynağı olacaktı. Tohum toprakta onun ışığıyla filizlenecek, meyveler onun sıcaklığıyla olgunlaşacak, tüm canlılar onun gücüyle yaşayacaktı. Ay ise bilgelik ve huzurun kaynağı olacaktı. Gecenin karanlığında kaybolanlara yol gösterecek, rüya aleminin kapılarını açacak, ruhların dinlenmesini sağlayacaktı. Başlangıçta Ay ve Kün mükemmel bir uyum içindeydi. Gündüzleri Kün gökyüzünü aydınlatır, geceleri Ay ona eşlik ederdi. İkisi birlikte dünyada hayatın filizlenmesini sağlıyordu. Bu dönemde dünya gerçekten de bir cennet gibiydi. Gündüzleri Kün'ün altın ışığı altında çiçekler açıyor, kuşlar şarkı söylüyor, çocuklar oynuyordu. Geceleri Ay'ın gümüş parıltısı altında büyükler hikayeler anlatıyor, aşıklar sevgilerini fısıldıyor, filozoflar bilgelik arayışında yıldızları seyrediyordu. Kün ve Ay sadece görevlerini yerine getirmekle kalmıyor, birbirlerini de destekliyordu. Kün'ün çok sıcak günlerinde Ay hafif bir esinti gönderiyordu. Ay'ın çok soğuk gecelerinde Kün ufukta hafif bir parıltı bırakıyordu. Ama en güzel anlar şafak ve akşam vaktiydi. O kısa anlarda ikisi de gökyüzünde görünüyor, sanki el ele tutuşuyormuş gibi görünüyordu. İnsanlar o anları büyülü bulur, dilekler tutarlardı. Kayrahan, yarattığı bu uyumdan son derece memnundu. Dünya tam da planladığı gibi işliyordu. Ama hiçbir şey sonsuza kadar aynı kalmaz. Özellikle de kalp söz konusu olduğunda. Ama zamanla Ay'ın kalbi değişmeye başladı. Kün'ün güzelliğini, gücünü, dünyayı nasıl canlandırdığını her gün izliyordu. O altın ışığın, o sıcaklığın, o yaşam enerjisinin büyüsüne kapılıyordu. İlk başta bu sadece hayranlıktı. Kardeşine duyduğu saygı ve sevgi. Ne kadar güzel diye düşünüyordu. Ne kadar güçlü ve canlı. Ama yavaş yavaş bu duygular daha derinleşti. Hayranlık özleme dönüştü. Özlem tutkuya dönüştü. Ay fark etmeden aşık olmuştu. Ama bu sadece bir aşk değildi. Bu, varlığının temeliyle sarsılan bir aşktı. Gecenin sakin tanrısı, gündüzün ateşli tanrıçasına aşık olmuştu. Bu aşk, Ay'ın doğasını değiştirmeye başladı. Eskiden gecenin huzurlu koruyucusuydu. Şimdi ise gece boyunca Kün'ün dönüşünü bekleyen tutkulu bir aşık olmuştu. Gümüş ışığı eskisi kadar sakin değildi artık. İçinde bir huzursuzluk, bir özlem titreşimi vardı. Ay, bu duygularını başlangıçta bastırmaya çalıştı. Sonuçta onlar kardeşti, kozmik düzenin birer parçasıydı. Ama kalp, mantığı dinlemiyordu. Her gün biraz daha zorlaşıyordu. Her gün, Kün'ün dünyayı aydınlatışını izliyor, onun coşkulu kahkahalarını duyuyor, yaşam enerjisini hissediyordu. Kün'ün ışığı çiçeklere değdiğinde açılan tomurcukları, rüzgarla dans eden yaprakları, güneş ışığında oynayan çocukları görüyordu. Gece olduğunda, Kün'ün yorgunlukla ufukta kaybolduğunu görüyor, onun yokluğunda dünya nasıl da kasvetli oluyordu. O altın ışık gittikten sonra
dünya sanki renklerini kaybediyormuş gibiydi. Keşke onunla birlikte olabilsem diye düşünüyordu Ay. Keşke sadece gecenin değil, gündüzün de tanrısı olabilsem. Keşke onun yanında, onunla birlikte dünyayı aydınlatabilsem. Ama bu mümkün değildi. Kozmik düzen böyle gerektiriyordu. Gündüz ve gece, ışık ve karanlık, sıcaklık ve serin. Zıtlar ancak ayrı olduklarında uyum yaratabilirdi. Bu, evrenin temel kanunuydu. Yüzyıllar geçti. Ay artık bu yükü taşıyamıyordu. Kalbindeki ateş, gümüş ışığını altın yapmaya başlıyordu. Artık geceleri huzur değil, özlem getiriyordu dünyaya. İnsanlar fark etmeye başlamıştı. Geceler eskisi kadar sakin değildi artık. Aşıklar, ay ışığında daha da tutkulu oluyordu. Şairler, daha melankolik şiirler yazıyordu. Filozoflar, aşkın gücü hakkında düşünmeye başlıyordu. Ayın değişen enerjisi tüm dünyayı etkiliyordu. Kün ise kardeşinin bu değişimini fark etmişti ama nedenini anlayamıyordu. "Ay kardeşim, neden bu kadar üzgün görünüyorsun son zamanlarda?" diye soruyordu. Geceler eskisi gibi huzurlu değil. Ay bu sorulara kaçamak cevaplar veriyordu. "Sadece biraz yorgunum," derdi. Geçer ama geçmiyordu. Aksine her gün biraz daha kötüleşiyordu. Bir gece dayanamadı. Künün ufukta kaybolduğu ana kadar bekleyemedi. Gündüz vakti gökyüzünde belirdi. Bu çok nadir görülen bir olaydı. İnsanlar şaşkınlıkla gökyüzüne baktı. "Ay, ne yapıyorsun burada?" dedi Kün şaşkınlıkla. "Senin zamanın gece." "Biliyorum," dedi Ay, sesi titreyerek. "Ama artık bekleyemiyorum. Sana söylemem gereken bir şey var." Bir gün, tam gün doğumunda, Ay cesaretini topladı. Kün henüz tam olarak yükselmemişti. İkisi de gökyüzündeydiler, o kısacık anın büyüsünde. Bu, onların en yakın olabilecekleri andı. "Kün," dedi Ay, sesi titreyerek. "Sana söylemem gereken bir şey var, çok önemli bir şey." Kün, şaşırmış görünüyordu. Kardeşinin sesindeki farklılığı fark etmişti. O güçlü, sakin ses, şimdi kırılgan ve titrekti. "Ne oldu Ay? Neden bu kadar üzgün görünüyorsun? Neden son zamanlarda geceler bu kadar huzursuz?" Ay, uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra, tüm cesaretini toplayarak konuştu. Ben seni seviyorum Kün. Ben de seni seviyorum kardeşim. Sen benim..." "Hayır," diye kesti Ay. "Kardeş olarak değil. Bir kadını sevdiği gibi, bir erkeği sevdiği gibi seni seviyorum." Gökyüzü dondu. Yıldızlar parıldamayı bıraktı. Rüzgar esmedi. Kuşlar susup kaldı. Dünya bu kozmik itirafın şokunu yaşıyordu. Bu yüzden geceler huzursuz. Bu yüzden ay ışığı değişti. Çünkü kalbim sana aşk ateşiyle yanıyor. Her gece senin dönüşünü bekleyerek geçiriyorum. Her gündüz senin ufukta kaybolmanı izleyerek. Kün bu sözler karşısında şaşırmıştı. Uzun süre konuşmadı. Kardeşinin bu derin aşkını hiç fark etmemişti. Sonunda yumuşak ama kararlı bir sesle cevap verdi. "Ay, sen benim kardeşimsin. Seni seviyorum ama bu şekilde değil. Bu olamaz. Sen gecenin sakin tanrısısın, ben gündüzün ateşli tanrıçasıyım. Bizim birleşmemiz dünyada kaosu getirir." "Sen anlamıyorsun," dedi Ay, sesi kırılarak. "Bu sadece bir istek değil. Bu, varlığımın temelidir artık. Bu aşk olmadan ben sadece boş bir gölgeyim." Ama bu konuşma kozmik kulaklar tarafından duyulmuştu. Kayrahan, çocuklarının bu yasak aşkından haberdar oldu ve öfkesi tüm evreni sarstı. "Bu düzen bozulamaz," diye gürledi Kayrahan. Sesi tüm evrende yankılandı. Yıldızlar titredi, gezegenler sallandı. Eğer Ay ve Kün birleşirse dünyada kaos yaşanır. Sürekli aydınlık ya da sürekli karanlık. Canlılar ölür, denge kaybolur. Kayrahan'ın gözünde yaratılışın tüm sırları belirdi. Ay ve Kün'ün birleşmesi halinde olacakları gördü. Bitkiler yanacak ya da donacak. Hayvanlar göç edecek ya da ölecek. İnsanlar çıldıracak ya da uyuyakalacak. Tüm yaratılış dengesi alt üst olacaktı. Kayrahan Ay'ı huzuruna çağırdı. Kozmik ses Ay'ın ruhuna doğrudan ulaştı. "Gel önüme çocuğum, bu konuşacaklarımız var." Ay babasının karşısında durdu. Kayrahan'ın gözlerinde hem öfke hem de üzüntü vardı. "Senin bu aşkın tüm yaratılışı tehdit ediyor. Buna son vermelisin." Ama Ay kararlıydı. "Baba, ben onsuz yaşayamam. Bu aşk benim varlığımın temelidir artık. Onsuz ben sadece boş bir karanlığım." "Sen yaratılışın dengesini anlayacak kadar bilgesin," dedi Kayrahan. "Bu aşk sadece seni değil, tüm evreni yok edecek." Ay sessizce ağladı. Gümüş gözyaşları yıldızlar gibi parlayarak uzayda süzüldü. "Peki baba, sen ne yapacağını söyle. Bu aşktan nasıl kurtulabilirim?"
Kayra zor bir kararla karşı karşıyaydı. Ay'ı cezalandırırsa kozmik düzen çökebilirdi. Ama bu aşka izin verirse dünya mahvolabilirdi. Uzun uzun düşündü. Sonunda Ay'a acı ama tek çözümü sundu. Eğer gerçekten onu seviyorsan, onun mutluluğunu kendi mutluluğundan üstün tutmalısın. Kün'ün görevi dünyayı aydınlatmak, senin görevin ise geceye huzur getirmek. Ama bir seçim yapabilirsin, dedi Kayra. Gücünü ona verebilirsin. Onun daha güçlü olmasını, daha uzun süre dünyayı aydınlatmasını sağlayabilirsin. Kün daha parlak olacak, dünya daha çok ışık alacak, yaşam daha güçlü olacak. Karşılığında sen yavaş yavaş söneceksin. Gücün azaldıkça varlığın da azalacak. Ama sevdiğin kişi senin fedakarlığınla daha güçlü olacak. Ay, bu teklifi duyduğunda kalbinde tuhaf bir huzur hissetti. İlk kez bu aşk acısından kurtulmanın bir yolu göründü. Sevdiği kişi için kendini feda etmek. Bu aşkın en saf hali değil miydi? Bu gerçekten onun iyiliği için mi? Diye sordu. Evet, dedi Kayra. Kün daha güçlü olacak. Dünya daha çok yaşam görecek. Senin aşkın onu daha da güçlü kılacak. Kabul ediyorum, dedi Ay. Eğer bu Kün'ün daha mutlu olmasını sağlayacaksa gücümü ona veriyorum. O gün gökyüzünde tarihe geçecek bir olay yaşandı. Ay tüm gücünü Kün'e aktarmaya başladı. Bu yavaş bir süreçti. Her gün biraz daha güç veriyor, her gün biraz daha soluyordu. Kün'ün ışığı daha da parlak oldu, daha da güçlü oldu. Dünyayı daha uzun süre aydınlatabilecek hale geldi. Çiçekler daha renkli açıyor, meyveler daha tatlı oluyor, çocuklar daha neşeli oynuyordu. Ama Ay her geçen gün biraz daha soluyordu. Gümüş parıltısı azalıyor, gökyüzündeki yeri küçülüyordu. Geceler daha karanlık oluyor ama Ay umursamıyordu. Sevdiği kişinin mutluluğu onun için her şeyden önemliydi. Kün başlangıçta bu değişimi fark etmedi. Kendini daha güçlü hissediyor, daha parlak parlıyordu. Ama zamanla kardeşinin durumunu fark etti. Kün ne olduğunu anladığında çok geç kalmıştı. Kardeşinin bu fedakarlığını fark ettiğinde Ay artık eski gücünün çok küçük bir kısmına sahipti. "Neden bunu yaptın?" diye ağladı Kün. "Ben senden bunu istemedim. Sen benim kardeşimsin. Seni bu halde görmek istemiyorum." Ay son kez gülümsedi. O eski güçlü gülümseyişi değildi bu. Soluk ama huzurlu bir gülümseme. "Çünkü seni seviyorum ve sevdiğin kişinin mutluluğu kendi mutluluğundan önemlidir. Artık sen daha güçlüsün. Dünyayı daha iyi aydınlatabilirsin. Ben sadece gecelerde küçük bir ışık olarak kalacağım ama bu beni mutlu ediyor." İşte bu yüzden günümüze kadar Ay ve Güneş aynı gökyüzünde nadiren görülür. Çünkü Kün kardeşinin bu fedakarlığının acısını taşıyor. Her gün dünyayı aydınlatırken Ay'ın verdiği gücü kullanıyor ve onu hatırlıyor. Ay ise her gece gökyüzünde belirir ama artık eski gücünün sadece gölgesi. Yine de sevdiği kişinin mutluluğu için verdiği bu fedakarlıktan pişman değil. Her gece Kün'ün güçlü ışığının eseri olan dünyayı seyretmekten mutluluk duyuyor. Ve böylece Türk mitolojisinin en trajik aşk hikayesi gökyüzünde sonsuza kadar yaşamaya devam ediyor. Her dolunayda Ay'ın Kün'e olan aşkını, her güneş doğumunda Kün'ün kardeşine olan özlemini hatırlıyoruz. Bu hikaye bize şunu öğretiyor: gerçek aşk sahip olmak değil, sevdiğin kişinin mutluluğu için kendini feda edebilmektir. Bazen aşk birleşmek değil, ayrılık içinde bile sevmeyi sürdürmektir. Ve her gece gökyüzüne baktığımızda bu büyük fedakarlığı, bu sonsuz aşkı hatırlarız. Ayın sönük ama huzurlu ışığında aşkın en saf halini görürüz. Bu hikaye aynı zamanda Ay'ın evrelerini de açıklıyor. Dolunay, Ay'ın en güçlü olduğu geçmiş zamanları. Hilal, onun güçsüzleşen halini. Karanlık Ay ise tüm gücünü verdiği anları temsil ediyor. Her ay döngüsünde Ay'ın fedakarlığının hikayesi tekrar yaşanıyor. Dolunayda güçleniyor, sanki eski günlerini hatırlıyor. Hilalde ise verdiği fedakarlığın hatırası onu üzüyor. İnsanlar binlerce yıldır bu döngüyü hissediyor. Dolunayda daha romantik, hilalde daha melankolik oluyorlar. Bu, Ay'ın duygusal enerjisinin dünyaya yansıması. Türk kültüründe Ay ışığında yapılan dualar özel kabul edilir. Çünkü Ay, fedakarlığın ve saf aşkın sembolüdür. Onun ışığında yapılan dilekler, o büyük aşkın enerjisiyle güçlenir. Yeni ay zamanlarında eskiler Ay'ın hüznünü paylaşıyoruz derlerdi. Bugünlerde içsel temizlik, arınma ve yeni başlangıçlar için dualar edilirdi.
Bugün şehirlerin ışık kirliliği yüzünden ayı eskisi kadar göremiyoruz. Sanki onun fedakarlığını unutmuş gibiyiz. Ama o hala orada, sessizce sevgisini sürdürüyor. Bilim insanları ayın dünyanın dengesini nasıl koruduğunu keşfetti. Gel git olayları, ekosistemin dengesi, hatta insan psikolojisi, ayın etkisi, onun sevgisinin devamı. Güneş ise her gün daha güçlü ışığıyla dünyayı aydınlatmaya devam ediyor. Ama astronotlar söylüyor, uzaydan bakıldığında güneş bazen melankolik görünüyormuş, sanki kardeşini özlüyormuş gibi. Bu hikaye sadece Türk mitolojisinde değil, dünyanın dört bir yanında ay ve güneşin aşk hikayelerini bulabilirsiniz. Yunan, Japon, Kızılderili mitolojilerinde, ama Türk mitolojisindeki bu hikaye özeldir. Çünkü burada aşk, sahiplenme değil, fedakarlık olarak gösterilir. Bu, Türk kültürünün derin değerlerini yansıtır. Göktürk yazıtlarında bile bu hikayeye benzer motifler bulunur. Sevdiğin için kendini feda et düşüncesi, Türk ruhunun temeli. Günümüzde aşk çoğu zaman sahiplenmek olarak görülür. Sosyal medyada o benim paylaşımları. Ama ayın hikayesi bize başka bir şey öğretiyor. Gerçek aşk bazen uzaktan sevmektir. Bazen sevdiğin kişinin mutluluğu için geri çekilmektir. Ayın yaptığı gibi. Bu hikaye özellikle zor ilişkilerde yaşayan insanlara ışık tutar. Bazen ayrılık birleşmekten daha büyük sevgidir. Ve belki de her gece gökyüzüne baktığımızda bu dersi hatırlamalıyız. Aşk, ego değil, fedakarlıktır. Ve böylece Türk mitolojisinin bu trajik aşk hikayesi sona eriyor. Ama aslında hiç bitmez. Her gece, her gündüz bu hikaye yeniden yaşanır. Çünkü gerçek aşk zamanla sınırlı değildir. Gerçek aşk sonsuzdur. Tıpkı ayın küne olan sevgisi gibi. Bu gece pencereden dışarı bakın. Ayı görürseniz onun hikayesini hatırlayın. O küçük ışık aslında büyük bir aşkın kalıntısı. Ve eğer güneşli bir gün görürseniz onun parlak ışığında ayın hediyesini hatırlayın. Belki de aşk, sonuçta bu değil mi? Sevdiğin kişinin aydınlık olması için kendi karanlığını kabul etmek. Onun güçlü olması için kendi zayıflığını seçmek. İşte Türk mitolojisinin en derin aşk dersi bu. Gerçek aşk benliği yok etmez, onu dönüştürür. Ay yok olmadı, sadece başka bir forma büründü. Ve belki de bu dönüşümde daha güzel oldu. Unutmayın, her dolunay, ayın eski gücünü hatırladığı an. Her yeni ay, onun yeniden doğduğu an. Bu döngü, aşkın ölümsüzlüğünün kanıtı. Ve sen kimler için kendini dönüştürmeye hazırsın? Sen kimin aydınlık olması için karanlığını kabul edebilirsin? Bu sorular, ayın bize bıraktığı miras. Her gece gökyüzünde bizimle paylaştığı bilgelik. Ay tanrısının aşkı böyle sona erdi. Ama hikayesi hala devam ediyor. Çünkü gerçek hikayeler asla bitmez. Onlar bizim içimizde yaşamaya devam eder. Türk mitolojisinin bu muazzam hikayelerini keşfetmeye devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü daha anlatacak çok hikayemiz var. Yorumlarda bize şunu söyleyin. Sizce gerçek aşk nedir? Ayın yaptığı doğru muydu? Bir sonraki videomuzda Türk mitolojisinin bir başka büyük hikayesiyle karşınızda olacağız.